Burada bulunduğunuz tarihi ilçemiz Hasankeyf. 12 bin yıl tarihe dayanan bir insanlık mirası antik kent. Ve birçok uygarlıkların bıraktıkları Persler, Hititler, Sümerler, Asurlar, Roma, Bizans. Ancak Hasankeyf'in bütün tarihi güzellikleri su altında kalacaktır. Yani şu kayaları görüyor musunuz? Şu antik kenti görüyor musunuz? Bak ne kadar güzel bir şey. Ya koşma, yavaş. Babayı bekleyin. Babayı bekleyin. Ailemiz yaklaşık olarak 7 dede önce. İşte tabii buradan giden insanların ticaret yaparak buraya göç etmenin nedeni Hasankeyf'in bir kesişme noktası olduğu. Şehrin suyun çok olduğunu, şehirde suyun çok olduğunu. Çünkü onlar eskiden beri su olan yerde hayat var. Büyük babam burada. Ondan sonra büyük babam devam ediyor bu mağarada. Şimdi burada kendi halimle işte gördüğünüz gibi. Yani dediğim bu söz ettiğim atalarım sanki hep benim yanımda. Nereyi elliyorsam ellemiş diyorum. Yapmışlar, etmişler burayı diyorum. Nasıl burayı ben ellediysem onlar da ellemiş. Her bir kaya parçası onların anısıdır. Benim yanımda kendileridir. Ya neredesin? Hasankeyf'in mağaralar şeklinde oyulması ya da oluşumunun İsa'dan önce 9. ya da 8. yüzyılda olduğunu tahmin ediyoruz. Tam olarak burada Hasankeyf'te mağaraların kaç tane olduğu henüz bilinmiyor kesin olarak. Ancak değişik dönemlerde yüzey araştırması yapan gerek meslektaşlarımız gerek başka bilim dallarından insanların tahminen 8.000 ile 8.500 arasında, yani sadece Hasankeyf değil, Dicle boyunca Hasankeyf'e yakın bölgelerde 8.000-8.500 arasında mağara olduğu söyleniyor. Bu mağaralar doğal olarak yok. Bunlar kazılmış, insan gücüyle kazılmış. Bunların özel çekiçleri var. Her bir çekiç vuruşu bir parça kaldırıyor. Tabii buna ustalar bunu biliyor. Herkes bunun kazmasını bilmez. Her bir çekiçin yeri her bir parçayı kaldırmış demektir. Böyle vurdukça buradan bir parça çıkıyor. Bundan düşen tozu harç olarak kullanmışlar. Taşları kesmişler, taşlarla duvarlarını örmüşler. Mağaraların önünü. Yani boşuna hiçbir şey atmamışlar. Şu karşı taraf kale. Ben 1967'de kalede doğdum. Bizim kaledeki evimiz de bir mağaraydı. Bundan daha büyük. Tabii o büyük bir mağaraydı. 3-4 odalıydı. Ben 5 yaşındayken yukarıdan aşağıya buraya geldik. Buraya işte hayvancılık yaptığımızdan dolayı biz mahalleye gidemedik. Orada ahırlar yoktu, barınma yeri yoktu, çevre kirlenir, insanlar rahatsız olur diye. Biz burada hayvancılığımızı yapmak için tekrar direkt biz buraya taşındık. İşte 5 yaşından 35 yaşına kadar buradaydık. 4 yılı yalnız ben burada yaşadım. Hayvancılık yapıyordum mecburen.
Çocukluğumuz hep burada geçti. İşte bu mağaraların içinde. Burası bizim için gerçekten vazgeçilmez. Turkey has a unique position. It is between Asia and Europe, some kind of bridge. In the west there is Greece, and the east there is Iran, Syria, and Iraq. Sen Türkçelerine koydun değil mi bunları? Tamam. The east side of Turkey, or southern east side of Turkey, is the less developed part of Turkey. Therefore, people are definitely in need of development there. They need factories, they need dams, they need roads, they need bridges, they need health centers. They are poor. Also, dam will be constructed on the Tigris River. Ilısu is a part of the GAP project, which is the development project, and it is one of the big water projects in the world. This shows the whole reservoir area of Ilısu Dam and Hydroelectric Power Plant project. Actual dam construction is in Ilısu village of Dargeçit town and, as you can see, Mardin province. When Ilısu reservoir is impounded from the dam area to where it ends, it is around 200 kilometers. The depth of the water is changing, and as you can see, Hasan Cave is almost 80 kilometers from the actual dam site, and the water height will be 64 meters above the present water level, and that means some parts of Hasan Cave will be affected. Bütün dünyada da artık büyük barajlar fazla rağbet gören şeyler değildir. Çünkü çevreye büyük etkileri vardır. Biz diyoruz ki Ilısu Barajı projesini tekrar bir gözden geçirelim. Hasankeyf'in dışarıda bırakılacağı bir projeyle tekrar Ilısu Barajı'nı gerçekleştirelim. Eğer baraj bu şekilde yapılırsa tabii ki Hasankeyf'in bütün tarihi dokusuyla birlikte yaklaşık binlerce insan göç etmiş olacak ve Hasankeyf yok olacak. Bunun içinde tabii ki sadece insanlar göç etmeyecek. Başka canlılar da yapar. Çünkü ekolojik dengeyi de etkileyen bir projedir bu. İşte 99'da baraj projesi yapılacak. Baraj projesi duyurulduktan sonra bütün dünya ayağa kalktı. Gösteriler yapıldı, sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri. Bu baskıya dayanamayan bu barajı yapacak konsorsiyum dağıldı. Bir nevi rahatladık, yani işte Hasankeyf kurtuldu, bir daha su altında kalmayacak. Öyle bir 3-4 yıl bir rahatlama dönemi geçti. Ardından bu 200 yıldır tekrar su altında kalacak deniyor. Baraj ihalesi yapılmış, temeli atılmış. The Ilısu Dam will be affecting at least 75,000 people, whose livelihood will be put in danger. The cultural heritage of this extraordinary place is not just the cultural heritage of the Kurds, but it is the cultural heritage of humankind. The Ilısu Dam will contribute to conflict in the Middle East. It will be affecting
the waters that will go to Syria and Iraq. We, the undersigned German and Austrian members of the European Parliament, reaffirm our opposition to our government's potential financial and material support for the Ilisu Dam. 3 kuşaktır bu projeden müzdaribiz. Hasankeyf'te büyük bir istihdam yok. Yani insanlar kendi hayatlarını idame edecek para kazanamıyorlar. Artı su altında kalacak bir yerleşim zaten ekonomik olarak gelişmesi mümkün değil. İnsan bunu burada ifade etmek istediğim şu, insanların direnci kırıldı. Ya bir an önce ne olursa olsun konumuna geldi. Ama hiçbir insan bugün geçmişini bırakıp bir yere gitmek istemez. Sene 1920-25'lerde bir kıtlık oluyor. Buradan çekip Adana'ya gidiyorlar. Adana, Yumurtalık. Tahriye köyüne yerleşiyorlar. Ekmek çoktur orada. Pamuk çoktur. Kazmaya gidiyorlar, tarlaya gidiyorlar. Efendime söylerim, ekmek buluyorlar. Geçimini sağlıyorlar. O köyde dünyaya geliyor. Ben feryat ettim de o yarim için. Ben feryat ettim de o yarim için. Yar felek felek. Annem de tabii vefat ettikten sonra, 7 yaş olduktan sonra babam köyden bizi alır, buraya geliriz. 12 yaşındayken benim babam vefat etti. Öteki mağarada vefat etti. Ya Allah. Gözüm burada açılınca babamın söyleyişi, çocukluğumun burada geçişi beni tabii buraya çekti. Ben orada çalışıyordum bedenen. Yani bedenen oradaydım ama ruhen buradaydım. Ve benim şimdi burada hayatımdan memnunum. Lokanta işletiyorum 79'dan beri. Yerlisi gelmiyor. Küçük yer olduğu için lokantada yemek yemek bizce ayıp oluyor. Diyor da evi yakın, gelip lokantada et yiyor, çocuklarını bırakıyor mesela. Gelip kendisi et yiyor, çocuklarını aç bırakıyor gibi. Muhakkak ki turistleri bekliyoruz. Yabancıları bekliyoruz. O kadar geçimimizi sağlıyoruz. İstanbul'a yerleşmeyi düşündü. 2 sene orada kaldım, böyle rahat edemedim yani. Her Hasankeyf'i televizyonda gördüğüm zaman böyle çekiyordu yani. Özlem. Burada oturanın hepsini tek tek sayabilirim. Görmüşüm, yaşamışız, komşuyduk. Tek tek doluydu bu mağaralar. Şu karşıda evimiz. Orada ferahlanıyorum. Orayı görünce artık moralim düzeliyor. Gerçekten. Manzarası güzeldir oranın. Yani 1. sınıf evler o zamanki.
Bu baraj zaten 54'ten beri var. Bizim yemeğimizde, içmemizde, kalkmamızda, yatmamızda hep Hasankeyf. İşte su altında kalacak, kalmayacak. Su altında kalacak, kalmayacak. Bugün kalacak, yarın kalacak. Hasankeyf hep yokluk içinde. İşte turizm cenneti diyoruz, bir bankamız yok. Turizm cenneti diyoruz, bir otelimiz yok. Doğru dürüst yemek yenecek yer yok. Karnım açsa, işsizsem, yokluk içindeysem, minare benim için ne ifade edecek? 1978 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından Hasankeyf 1. derece arkeolojik sit kapsamına alınmış. Ve bu karar alınırken Kültür ve Tabiat Varlıkları'nda tarafından alınca Hasankeyf adeta bir suça itilme durumuna geliyor. Çünkü orada yaşıyorsun, 1. derece arkeolojik sit ilan edildi. Orada bir taş kaldırdığın zaman suç işleme durumu ortaya çıkabiliyor. Ancak Hasankeyf tabii tamamen su altında kalacaksa bu da bir çelişkidir. Kültürel miras hiçbir ulusun, hiçbir ırkın, hiçbir devletin mülkiyeti değildir. İnsanlığın ortak mülkiyetidir, ortak malıdır, ortak değeridir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava Hasankeyf'le birlikte Dicle Havzası'ndaki işte tarihsel yerleşmeleri de baraj gölünün altında bırakacak kamusal işlemlerini, Avrupa Sözleşmesi'nin belli hükümlerini ihlal ettiğinin tespiti istemiyle açılan bir davadır. Kültürel mirasa ve onda yüklü bulunan değerlere dokunan, zarar veren, yok eden eylemlerin, yatırımların insanlığa karşı işlenen tipten suç sayılmasına acele edenler uluslararası ve Türkiye'deki kar şirketleri, yani çabuk kar etmek isteyen şirketleri veya onların finansörleri veya ikisi birlikte bir de yeniden bir projelendirme çabasına girmek istemeyen bürokrasiyle hükümettir. Ilısu Barajı'nı hayata geçirmek için nihayet bugün burada sizlerle bütünleştik, birleştik ve bunu eyleme geçiriyoruz, temelini atıyoruz. Ilısu'yla Güneydoğu medeniyet taşlarından önemli bir köşe taşını yerine yerleştirmiş olacak. Bu ilerlemeyi durdurmak isteyenler asla ama asla muvaffak olamayacaklardır. Daha önce buradan sadece Dicle akarken şimdi hem Dicle akacak hem de burada Ilısu denizi oluşacak. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Açık söylüyorum, bir gün bile gecikmeye tahammülümüz kalmamıştır. Tüm vatandaşlarım, özellikle bölgede yaşayan halkım su gibi aziz olsun diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendimizi bildik bileli hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kardeşimle beraber yaptık sonradan. Bundan 4-5 yıl önce kardeşim dedi ki ben İzmir'e gideceğim. Taşınacağım oraya. Kalkıp hayvanlarımızı satıp onun payını vermemiz gerekiyor. Zaten işte Mera'da ders çalışırken hayvanların önünde Hasankeyf tarihinin ne olduğunu da öğrenmeye çalıştım. Tabii ki bunları öğrendiğim zaman dışarıdan gelen insanlara Hasankeyf'i anlatma açısından
Onun için o gelen misafirler genellikle yerli ve yabancı olsun. Rehberler arıyor, işte misafirlerimiz geliyor. Onlara rehberlik edin. Değiyormuş, hadi çıkalım. Büyüklüğünü size söyleyeyim. Yaklaşık olarak 1,5 kilometre uzunluğu, 600 metre genişliği. Kalede 6000 mağara var. Türbeler, saraylar, medreseler. Bir şehirde olması gereken her şey Hasankeyf Kalesi'nde var. 1972'ye kadar 10.000 insan yaşıyordu kalede. Hep işsizlikten, bu baraj söylentisinden, sit alanı yüzünden hep göç verdik Avrupa'ya, batıya. İşte İstanbul'a, İzmir'e, Ankara, her tarafa göç veriyoruz. Bu kadar. Ve buranın sanatı hepsi öldü. Yani burada dokuma, kilim, battaniye, her şey burada bu bölgenin kumaş ve battaniye, kilim ihtiyacını karşılıyordu Hasankeyf. Şimdi Hasankeyf niye bu kadar önemli? İpek yolunun can damarı Hasankeyf. We have the opportunity to employ 4,000 people physically in this dam. Together with the subcontractors and tradesmen in that region, then this figure goes to 10,000. And that will last 7 years because that is the construction time of the dam. So that the whole life of the region will really change. This also will create a peace in that region because normally southern eastern part of Turkey, there is some terrorist actions there. Hasan Cave, it's not as visited as it should be, I think, but maybe that's because it's in the east. Some people say, or I've read, that because this is an ancient Kurdish settlement and it has important historical significance for Kurdish culture, that possibly some elements would be happy to see this place submerged. Hem Roma döneminde hem daha sonraki dönemlerde pek çok savaşlarla burada yaşayan insanların Hasankeyf'i ve etrafındaki toprakları elde etmek amacıyla pek çok yıkımlar olmuş. En büyük yıkımı da 1250'li yılların döneminde Moğol adını verdiğimiz Anadolu'yu istila eden, sadece Anadolu'yu değil, Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren ve Orta Doğu'nun kaderini biraz değiştiren bir savaş zinciri, yani Moğolların istila sırasında burası da nasibini almış ve büyük ölçüde yıkılmış. Hasankeyf'in üst katmanlarından Dicle Vadisi'ne kadar uzanan coğrafi yapısı içerisinde çok çeşitli değişik boyut ve miktarda mezarlara rastladık. Savaşlarla, belki depremle ama en çok da salgın hastalıklarla bu insanların toplu olarak öldüklerini gösteriyor ki o söylediğimiz başlangıçtaki Ölüler Şehri demekte bir sakınca görmüyoruz doğrusu. Güzeller. Yavaş koşmayın, düşeceksiniz. Hah. ...1965'te yöneticiler geldiler. Hasankeyf halkının mağarada yaşadığını gördüler. Biz sizi mağaradan indireceğiz. 1969'da yapımına başlandı. 72'de son buldu. Ve 72'de insanlar aşağıya indiler. Bu yeni şu anda kurulmuş Hasankeyf'e taşındılar. Kesin bir yasaklanma, kalede kimse yaşayamaz yahut mağarada kimse yaşayamaz değil. Tamamıyla rahat bir yaşantı için bu insanlar indirildi. Fakat inenler hepsi pişman oldu. Normal mağarada yaşantısını, her şeyini bilen bir insan 45 metrekarelik bu prefabrik evler diyelim, afet evlerine yerleştirildi. Yaşam çok zor bu afet evlerde.
Tuvalet dışarıda. Banyo yaptığımız sular, bulaşık yıkadığımız sular evin bir kenarına gidiyor. Şimdi onların verdiği kokuyu aldıktan sonra bu insanlar pişman oldular zaten. Normal mağarada sorunları yoktu. Herkesin suları bir yere gider, dereye dökülür. Hiç kimseye zarar vermezdi. نويت واستريح الصلاة 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 الله أشهد أن محمدا رسول الله Dedem mağarada berberlik yaptı. Ondan sonra benim dedemin dedesi şeyde yaptı, mağarada yaptı. Yani ondan sonra bize kuru üzü veya buğday falan veriyordu. Para falan yok zaten. Bu mesleği burada 140 yıldır yapıyoruz ya. Tanınmışız mı? Her gelen yerler var. Bütün civar köyle bizi tanıyor. Dışarıdan gelenler var. Hepsi biliyor. Yani geldiğinde ilk söylediği ismi Yasin Berber nerededir mesela. Dedeme diyor yani. Odur yani. Ama baraj olursa biz mecburen iskan edileceğiz buradan. Gideceğiz buradan. Ilısu Barajı yapılırsa Hasankeyf'in bütün her tarafı su altında kalacak. Ve su altında kalacak olmasından dolayı doğacak tepkilerden biraz sıyrılmak için yeniden yerleşim eylem planı adı altında bir plan yapılmış. Ancak üzülerek ifade ediyorum. Ne bir vatandaşın ve ne ben belediye başkanı olarak hiçbir görüşümde başvurulmamış. Yani ben hep bunu ifade ediyorum. Benim ilçem taşınmış, benim haberim yok. Yeni Hasankeyf'i oraya taşıyacaklar. Kuracaklar yani şu aşağıdaki binaları oraya yeni bir şehir kuracaklar oraya. Şu öbür tarafa da kültür parkını getirecekler. Yani yeni yerleşime Hasankeyf'in belki hiçbiri gitmeyecektir. Çünkü hemen Hasankeyf'in su altında kalmış halinin karşısında bir yerde kuruluyor. Ben her sabah uyandığımda gözümü açar açmaz babamın su altındaki mezarını görmüş olacağım. Yani insani de değil aslında bu yeni yapılan yerleşim alanı. İşte biz Ilısu Barajı'na tamamen karşı değiliz. Bunu hiçbir zaman dile getirmedik. Bizim karşı çıktığımız Hasankeyf'in yok olmasınadır. Sadece Hasankeyf'i izah ettik burada. Yüzköy tamamen yok olacak.
Yeni yerleşimde zaten ekonomiyi geliştirecek hiçbir şey yok. Bir düzenimiz var. Yıllardır bu düzen devam etmiş. Tarım yapılamayacak. Hayvancılık da yok. Ne yapacağız? Gideceğimiz büyük şehirlerde göç edeceğiz. Paramız olmadığı için öyle ahım bir yerleşme de gidemeyeceğiz. Bir kenar mahallede, bir varoşta, gecekonduda maalesef. Yuvası bozulan kuş gibi bir düzen bozukluğu içine gireceğiz. Everybody was saying that they are going to ruin the history because of that 50-year duration of a dam. We are saying that we are not ruining. We are just oppositely because of the thanks to Ulusu, we are giving life to Hasankeyf, and we have 25 million euro for the protection and salvage of the Hasankeyf cultural heritages. So this shows the cultural park area to be constructed. As you can see, there are nine of the artifacts which will be transported. These are mosques, 2 mosques, then the bridge piers, Turkish Hammam, another tomb, Zeynel Bey tomb, Imam Abdullah tomb, another 2 mosques, and some külliye, what we call it. So all these 9 artifacts will be transported to the new places, as you can see from the arrows here, almost to the old configuration. The formulation for saving Hasankeyf from dam construction is to transfer its monuments, but this is very selective and is reserved only to a small number of monuments. And in the end, they will be maybe exhibited in a cultural park. We think that it is impossible to transfer its monuments, which are so much connected to its location. The bridge was one of the largest span bridges in medieval Anatolia. The remains of the bridge are very important and need to be preserved in situ. It's almost impossible to move the objects like the piers of the arch. The citadel, it's connected with the rock, natural element, the type of construction which doesn't lend itself to be transferred. There is the valley, and then you have other minarets and mosques, which are very spectacular because of their position in the landscape. It's technologically impossible to transfer as a whole these buildings, and if you take them apart, they will crumble. After 50 years, you will have this area completely filled with rocks. The surrounding area of the dam or reservoir is porous stone, so it will dissolve and fill up the reservoir, so its capacity will be reduced and it will not be productive. You see, this is an important moment. I am opening the contracts which were signed only 1 week ago, and on 14, and this was printed and came to my office only this morning.
And this is the effort of 7.5 years. So we are proud to say that we are ready to start. This is a special situation which I cannot explain. But apparently this project became real my life. Sakin, kafam rahat, ben rahatsız eden yok. Ebediyeten buradan ayrılmak istemiyorum. Yani ancak Cenab-ı Allah beni bu Hasankeyf'in toprağından, bu antik kentten, bu mağaradan koparabilir. Yoksa hiçbir şahıs beni koparamaz. O anıları, o yaşayışı mümkün değildir yani koparmaya. Hani benim kalbimin içine yerleşmiş. Sevgisi benim kalbimin içine yerleşmiş.